Hepinize selamlar sevgiler dostlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu bir istek videosu olacak. Biliyorsunuz bir süre önce Facebook'taki klubumuzdan birkaç tane parçayı satılığa çıkarmıştım. Arkadaşlarımızdan yoğun mesajlar alıyorum. Elinde ne parçalar var görmek istiyoruz diye. Bu fotoğraflarla olabilecek bir şey değil. O yüzden tek tek bütün parçaları video şeklinde sizlere paylaşıp yayınlamayı düşünüyorum. O da şu anda gerçekten çok dağınık. Bu şekilde düzgün durduğuna bakmayın. Şu anda taban tamamen parça dolu ve hepsi birbirine girmiş durumda. Çok dağınık bir ortam var şu anda. Hem burayı bir toparlayalım, hem de ne var ne yok. Gerçekten ben de bilmediğim parçalar var. Hepsi birbirine karışmış durumda. Bunları hep beraber bir bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Bir kutu açılımı gibi olacak. Tek tek bir denetleme yapalım bakalım. Neler var neler yok. Hep birlikte görelim. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar. Parça incelememize şu konteyner kutudan başlayalım. Bunları da ben de uzun zamandır açmamıştım. Şimdi ne var ne yok. Hep beraber bakalım. Evet. İlk parçamız bir adet şu şekilde gördüğünüz gibi tape çerçevesi, orijinal Product tape çerçevesi. Üzerinde çakmaklığı da var. Ampulleri vesaire iyi durumda. Güzel bir parça. Bunu da yedeğe ayırmışım. Muhtemelen bu benim aldığım GDM tape'lerden kalma bir parça. Set olarak geliyordu çünkü. Güzel bir parça. İşimize yarar. Bunu bir kenara kaldıralım. Evet, diğer parçamız metal bracket. Product orijinal gene tape çerçevesine ait metal bracket. Bu da birçok araçta yok edilmiş durumda. Özellikle double takılan araçlarda genelde yok edilmiş durumda oluyor. Orijinal bracket'e ihtiyaç duyuyor. Orijinal tape'e dönüleceği zaman. Orijinal bir parça yine sıfır, hiç kullanılmamış. Ne olduğuna gelince frenle ilgili parçamız bu. Motor içindeki fren solenoidinin kutusunun içindeki filtre bu. Fren ana merkezinin olduğu yerdeki bir tane biliyorsunuz orada fren yağını koyduğumuz hazne var. O haznenin filtresi. Orijinal sıfır bir parça. Bir adet klima radyatör takosu. Bu da bulunsun. Yeri geldiğinde bunu da takarız. Bir adet sigorta kutusu set halinde. Çıkma olarak almıştım bunu. Üzerinde bütün sigortaları ve röleleri mevcut. Elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bulunmaz nimettir bu parça arkadaşlar. Şimdi şöyle kenara koyayım, daha sonra gene içine atacağım. Şöyle bir kablo demetimiz var. Neymiş bu? Left side wire, yani sol çamurluk içi ya da sol araç içi kablo demeti bu. Set halinde. Temiz. Bu da çıkma olarak almıştım. Tek tek temizleyip elden geçirdim. Komple bir set. Ne olur ne olmaz elimizde bulunsun. İleride hasarlı bir pürüz alırız. Onu onarmakta kullanılabilir. Yine bir fren ana merkez parçası. O bahsettiğim haznenin kapağı dostlar. Çıkma olarak temin etmiştim. Güzel bir parça. Bu da genelde arıza veren, hata kodunun yanmasına sebep olan parçalardan. Bunun hangi harnessmış? Sunroof harnesi olması lazım bunun. Evet, sunroof harnesi. Araç içi sunroof harnesi. Orijinal çıkma bir parça daha. Ben bu şekilde etiketler bastırdım bunlara, orijinal Honda etiketleri. Üzerine orijinal parça kodunu koyup neyin ne olduğunu bulmam açısından bana yararlı oluyor. Bütün parçaları tek tek sıfır gibi temizleyip elden geçiriyorum. Daha sonra bu tip poşetleyip etiketleyip stoğa kaldırıyorum. Bu bir orijinal arka küllük. 95-96 makyajlı kasaların arka küllük iç açma kapaklarından bir tanesi. Bunu almıştım İngiltere'den, Linkson'dan getirmiştim bunu. Elimde bulunsun diye. O zaman çıkma olarak aldığım orta konsol projesinde işimize yarar diye düşünmüştüm ama üzerinde vardı. Amerika'dan bir tane gelmişti. Bunlar orijinal 2-3 araç vardı bir tane eski biliyorsunuz. Ondan kalma. Onun projesini kullanmak için aldığım vidalar. Trakya yetkili servisten almıştım bunları. Yine bir su hortumu, orijinal bir hortum.
Bu da aracımızın hararet sorunu sırasında almıştım bunu. Bu hortum delik su kaçırıyordu. Bundan da faydalanabiliriz diye bunu sipariş etmiştim. O sırada bunun aynısından bir tane yan sanayi olarak buldum. Bu da elimde bir hatıra kaldı. Bir tane orijinal klima kayışı. 2.3'lere ait bu ama F20 aletlerde kullanabiliyor bunu yanılmıyorsam. Bu da bulunsun elimizde, sıfır klima kayışı. Bunu da çok eskidir, belki 10 yıllık bir parçadır. Bunlar panjur braketleri, panjurların far montaj braketleri, far ayakları bunların üstüne takılıyor. Üstüne vidalanıyor. Orijinal bir parça daha. Bu da bir tane vida klipsi. Vida bunun içine gömülüyor. Yerine monte oluyor. Keza bu da aynı şekilde. Bu da bir başka tip klips. SS0 kodlu. Dikkat ederseniz Pürüldü'nün orijinal parçası. Bir vida daha. Bir vidamız daha. Evet, buna gelince bu çok pahalı bir parça. Yanlışlıkla bunu sipariş etmiştim. Yanlışlıkla derken bozuk olduğunu düşünerek sipariş etmiştim. Sonra alayım dedim bulunsun. Ne olduğuna gelince dimmer ünitesi bu. 92-93 bölüklerin gösterge ışıklarının kısılıp açılmasına yarayan dimmer ünitesi. Terakki yetkili servisten getirmiştim bunu. Kara kutu olarak da geçer. Siyah bir kutu vardır, saati bitir kapağının içinde. İşte bu o. Ne olur ne olmaz bulunsun elimizde. İleride ne olacağı belli olmaz. Dursun. Şu anda bunun bedeli yetkili serviste tahmini olarak 2000-3000 lira civarı. Bunu da zamanında almıştık. Elimizde bulunsun. Bulunmaz bir parça. Bir adet termostat. Orijinal bir termostat almıştım. Bu da sıfır bir tane de yan sanayi termostat almıştım. Onu bunun içine koydum galiba. Evet, sıfır bir termostat. Kullanılmamış. Bu da içinde sizi bekliyor. Bir adet valfimiz. Bu da araçlarımızın meşhur rölanti valflerinden 2.3'e ait bu ama. O zamanlardan kalma sıfır bir valf. Bu neymiş? Bu da bir vida klipsi yine. Aynı şekilde bir civata. Bu motor üst conta seti 2.3'lere ait ama F20 adetlerle kullanabilir bunu. Bu şekilde şu tapaları kullanabilir. Conta kullanamaz contayı ama tapaları kullanabilir. Bu da elimizde mevcut. Yine bir klips orijinal Honda. Bir vida daha. Yine bir klips. Bu dijital klima projesinden kalma bir tane vana. Manuel vana bu. Kaloriferin sıcak soğuk hava vanası motor içindeki. Şu da önemli bir parça. Bunu da yurt dışından getirmiştim. 97-98 teybini 92-93 böyle takmak istiyorsanız bu harnesi kullanacaksınız. İleriki projeler için elimizde durmasında fayda var. Evet, kutu boşaldı. Hiçbir şey kalmadı bu kutuda. Şimdi bu kutunun içine bu parçaları geri dolduralım. Daha sonra da ikinci kutumuza geçelim dostlar. Evet dostlar, ikinci parça kutumuzla karşınızdayım. Sizleri sıkmamak adına videoyu bölüm bölüm yapacağım çünkü gerçekten çok parça var ve sadece iki kutu tanıtmak bile yaklaşık 12 dakikalık, 13 dakikalık bir video demek. O yüzden sizleri fazla sıkmadan bölüm bölüm bunları paylaşacağım. Evet, şimdi gelelim parçalarımıza. Evet, bu bir adet yine çıkma olarak temin ettiğim ayak konsolu. Sürücü tarafına gelen, şöyle göstereyim sizlere dostlar. Sürücü tarafına gelen sigorta kutusunun olduğu bölümdeki panel kapama konsolu bu. Birçok araçta kırık, çatlak vesaire olabiliyor. Özellikle şu bölümler. Sağlam, güzel bir set. Yurt dışından gelme. Orijinal bir parça. Ne olur ne olmaz. Yedek olarak aldım. Elimde bulunsun. Bu da diğer tarafı. Yani yolcu tarafı. Bu da elimde mevcut. Şu bir adet orta konsol kapağımız. İki arka koltuğun arasındaki üst kapak.
Buraya biliyorsunuz woofer'lı modellerde woofer ızgarası geliyor. O parça da elimizde mevcut. Onu da daha sonra size tanıtacağım. Bunu da yedek olarak depomuza katmışım. Bir adet daha kick panel tabir edilen panelimiz. Bunun bir farkı var. Biri sağdan direksiyonlu, biri soldan direksiyonlu için olması lazım bunların dostlar. Çünkü bakın bu kısa, şu uzun. Görüyorsunuz, biri kısa, biri uzun. Şu otomatik şanzımanlı modeller için, şu da düz modeller için olması lazım. Çünkü otomatik modeller için şunun arkasında otomatik şanzıman koruma ünitesi var, beyni var. Onu koruyor sanırım bu kapak. Onun üzerine geliyor. Bunun da arka kısmı kısa ve boş. Honda'da biliyorsunuz bu özellik meşhurdur. Her araç için farklı donanım üretirler. Evet. Bir tane hafif ve orta borusu. Bu benim aracın üzerinden çıkmıştı. Ya 2-3'ten ya da bu aracımdan çıkma. Bunu onarmıştım. Bir tane küçük çatlak olacak şurada bir yerde. Bunu onarmıştım. Yedeğe almıştım. Temizleyip elimizde bulunsun. Bulunmaz bir parça. Çünkü yan sanayi alt filtresi takıp orijinal parçalarımızı mahvediliyor bu apaçık bir süre biliyorsunuz. Bu da bulunmaz bir parça. Orijinal dönüş için çok gerekli. Farigama projesinden kalan hortumlarımız. Keza bunlar da öyle. Bu ikisi Farigama projesinden arta kalan hortumlar. Bunlar geç hortumları. Şu da Farigama projesi için aldığım test hortumlarından, deneme hortumlarından elimizde kalmış malzemeler. Bu kutuda orijinalden ziyade orijinal parçalar da çok ama projelerde kullandığım parçalar da var. Mesela şu hortumu hepiniz hatırlarsınız. Farigama hortumu. En son yaptığımız Farigama sisteminden kalan küçük bir parça hortum. Evet, bir adet orijinal silkeçimiz. Bu da burada yerini almış. Ve işte nadide bir parça. 2.3 aracımın orijinal direksiyonu, korna düğmeleri ve cruise butonu da üzerinde, cruise kumandaları da üzerinde. Bir tek airbag yok. Aracı ilk aldığımda çok eskiden hatırlayanlar olacaktır. Airbag'i patlatılmıştı, patlaktı, yoktu üzerinde. Bir kabuk şeklinde sadece takmışlardı. Ben ona airbag almıştım. Daha doğrusu airbag'li komple bir direksiyon almıştım. İngiltere üzerinden gelme. Onu takmıştım. Bu da o sırada yedeğe çıkmıştı. Bir airbag ve arka kapak takıldığında kullanılabilir. Nadide bir eser. Bulunmaz bir nimetle. Kablo körüklerimizden meşhur. Bunlar da keza öyleler, kablo körükleri. Bir adet orijinal dryer. Dryer ne derseniz, klima gazı için kullanılan bir parça. Klima ünitesinin önünde yer alır, ön tarafta aracın. Klima tüpü diye de geçer. Dryer İngilizce kurutucu anlamına geliyor. Türkçe'de ne deniyor buna bilmiyorum, sanayi ağzında. İngilizcesini kullanıyorum. Bu da yeni bir parça, az kullanılmış. Bu parçanın kelepçesi. Yine bir adet çıkma fren haznesi. Bunu da saklıyorum. Şu parçaya gelince dostlar, bu çok özel bir parçadır. Yıllar önce bu parça bana geldi. Daha doğrusu bir çekiliş sonucu çıktı. Discovery Channel yazar fark ettiyseniz. Üzerindeki imzalıyı da size göstereyim. Ed China ve Mike Brewer imzalıdır. Bu ikisini herhalde tamirat tadilat yani Wheeler Steelers'tan tanırsınız. Bir çekiliş yapıldı. Ben de bu çekilişe katıldım. Ve bu iPhone çakmakları sanırım bu. Bu bana çıktı. Ed ve Mike'tan imzalı. Çok güzel bir hatıradır. Bulunmaz bir nimet. Ed China ve Mike Brewer imzalı orijinal Discovery Channel logolu bir araç şarj ünitesi. Bunu da gözüm gibi koruyup saklıyorum.
Evet, burada bakalım başka neler varmış. Burası ıvır zıvır dolu dostlar. Bir adet bu aftermarket conta seti. Conta tamir kiti diye de geçer. Yırtık contaları vesaire tamir etmenize yarar. Böyle bir projem var biliyorsunuz. Evet, başka bunlar aracın spacer için uzun vidalarımız. Vida demeyelim de bolt diyelim bunlara. Uzun boltlar. Bunları kullanmanız gerekiyor spacer taktığınız zaman. Bunlar da elimizde mevcut spacerlarla şurada. Onları da birazdan size göstereceğim. Bunları da burada saklamışım. Orijinal aracın üzerindeki stopları çıkarıp bunları takmanız lazım. Ben Türkçe literatürü o kadar bilmiyorum. Hep İngilizce araştırdığım için bunlar stat, long stat diye geçiyor. Bijon mu deniyor bunlar? Bijon değil. Adını siz biliyorsunuz zaten bunların. Anladınız demek istediğim parçayı. Bir adet silgecimiz daha. Bunu da yedeğe almışız. Bunu hiç kullanmak nasip olmadı. Orta konsol projesi şeklinde almıştım bunu. Orada kullanırım diye. Kılavuz açmak için kullanılan bir parça. Bir de kılavuzu açmak için kullanılan. Onun biraz size burada. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunlar bir set. Elimizde mevcut bekliyor. Bunlar neymiş bakalım, başka neler varmış. Evet, bir adet orijinal Twitter'ı. Bir adet Twitter. Şunlar da orijinal türlüklerin din soketleri. 8000 din soketler, yuvarlak. Bunlar da lazım olur diye kesip saklamışım. Daha doğrusu bu şekildeydi onlar teyplerin üzerinde. Buraya saklamışım. Şu da değişik bir RCA kablodur, VGA kablodur. Burada kablo kutusu için sadece saklamışım burada. Aynı şekilde burada da kablolarımız mevcut. Projelerde kullanmak üzere. Bir kablo da burada. Bunları geçen gün arıyordum, bulduğum iyi oldu. Bunlar braketler, aracın motor içindeki klima bölümündeki röleleri tutmak için gerekli braketler. Klima projesinde, dijital klima projesinde gelen braketlerden bu bana. Akü tutucu braket. Akünün akü tutucu braket. Evet, bir long stop daha. Bunu da alalım kenara. Şunlar çok benim aradığım parçalardı. Şu gergiler, şu demirler, bunlar lamalar. Bunları nerede kullanmıştık? Belki bilenler hatırlar, beni izleyenler, takip edenler. Orta konsol projesinde el frenini ayarlamak için şunlardan faydalanmıştık. Uzatmak için el fren telini, makyajlı kasalara adapte etmek için bunları kullanmıştık. O günden bugüne saklıyorum. Bu ilginç bir ekipmandır dostlar. Kaset şeklinde MP3 çeviriciler var. Onlardan almıştım yıllar önce orijinal teypte bir denemek için. Ses kalitesi orta düzey, çok yukarı değil. Elimde bulunsun diye almışım, buraya saklamışım. Dediğim gibi bu kutu daha çok aftermarket parçaların olduğu kutu. Bunlar yine dijital klima projesinden kalan hava karışımı motorunun braketleri. Elimizde bulunsun dedim, herhangi bir dijital klima projesinde işimize yarar. Teyp sökücü anahtarlar. Ampuller, stop ampulleri. Pinler, soket pinleri. Bunları da söküp yerine monte edilebiliyor. Switch projesinde kullanmıştım bunu, fabrikalı Switch projesinde. Şunlar T'ler. Windshield washer, yani ön cam yıkama T'leri. Şunlar da elimizde bulunsun. O yüzden almıştım. Bir adet şu şekilde. Bu da akü diyorum. Klima radyatörünün ayaklarından bir tanesi. Şu parçayı hatıra olarak saklamıştım. Bana çok pahalıya mal olan bir parçanın ürünü. Ne derseniz kaput almıştım biliyorsunuz. Ben sıfır kaput getirmiştim Japonya'dan. Onun içinden çıktı bu. Küçük bir tane de etiketi var üzerinde. RH diye Honda amblemli şekilde. İçine yapıştırıyorsunuz kaputun. Bunu da böyle hatıra olsun diye kenara saklamıştım. Orijinal içinden çıkmıştı. Çok pahalı bir ekipmandan çıktığı için saklamıştım. Evet, bu kutuda boşalttık dostlar. Bu kutuyu da boşalttık. Şimdi videonun durumuna göre bakıp tekrardan değerlendirme belki küçük
bir daha açılım yaparız ya da birkaç parça daha tanıtırız ama sizleri sıkmamak adına bunları bölüm bölüm yapacağım. Bugünlük parça tanıtım videomuz burada sona ersin. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.